Selam, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere yine harika bir çanta tarifim var. Kışlık çanta tarifi çok istiyordunuz. Şimdi bu da onlardan bir tanesi olacak. Bu sene yine kışlık çantalar öreceğiz. Burslu bir çanta yapacağız. Çok tatlış, yumuş yumuş ama çok da güzel bir çantamız olacak. Şimdi neler kullanıyoruz ona bakalım. Kadife ip hazırladım. Bakın şöyle göstereyim. Bu kadife ipten 1,5 yumak kadar kullanacağım arkadaşlar. 19 santimlik gizli bursum var. Şöyle 5 milimlik de tığ kullanacağım. Ben kadife iple ördüm. Farklı iplerle de tabii ki örebilirsiniz. Ancak ipinizin kalınlık ya da incelik durumuna göre ördüğünüz ölçüler fark edebilir. Bunu göz önünde mutlaka bulundurun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Instagram sayfam kanalımda aynı isimde. Aysel Hobi yine Instagram sayfa ismim. Oradan da beni takip edebilir. Tüm çanta modellerimden haberdar olabilir ve benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi çantamızın tarifine başlayalım. Zincir çekerek başlayacağımız basit bir taban öreceğiz. Daha sonra da üstüne popcornlar yapacağız. Popcornu çok tatlış bir çantamız olacak. Hemen zincir çekmeye başlayalım. Çantanızın tabanına göre zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi toplamda 20 tane, 21 tane hatta zincir çekeceğim. Başlangıç zincirlerimi böyle sıkı sıkı yapmayacağım. İlk çektiğim zincir de düğüm niteliğindedir. Onu saymıyorum. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. 20 bir tane de ekliyorum 21. 21 tane zincir çektim. Şöyle bakın zincirlerimi tuttum. Bursumun tam üstüne tuttuğumda denk geliyor arkadaşlar. Bursun tamamını çektiğim zincirin kaplamış olması gerekiyor. Üstüne sık iğne ördüğümde çok minnak bir toparlanma olacak. O yüzden şöyle 1 ya da 2 zincir taşırtabilirsiniz. 21 zinciri çektikten sonra ilk zinciri örmeden atlayacağım. İkinci zincire batacağım. Sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar her zincirime birer tane sık iğne yaptığımda 20 tane sık iğnem olacak. Bir tane çünkü zinciri örmeden atladım. 20 zincir kaldı. 20 tane sık iğnem olacak. Bu 20 tane sık iğneyi öreceğim ve bir taban oluşturacağım arkadaşlar. Daha sonra tabanın üstüne de popcorn modelini kurmaya başlayacağım. Hem pratik hem de çok güzel bir çanta oluyor. Böyle renk renk yapıp hem kullanabilirsiniz, hem sevdiklerinize hediye edebilirsiniz, hem de satışını yapıyorsanız satabilirsiniz. Gerçekten tercih edilen modellerden bir tanesi olacaktır, emin olun. Şimdi şöyle dediğim gibi sıra sonuna kadar her zincirime birer tane sık iğne yapıyorum. Evet, bakın sıra sonuna kadar geldim neredeyse. Şimdi sık iğnelerimi yaptım. Bir zincir çekip bir sonraki sıraya çıkacağım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum, ikinci sıradayım. Her sık iğneye birer kere batıp sık iğne örmeye devam edeceğim. Ne kadar genişlikte bir tabanım olsun istiyorsam o kadar sıra sayılarımı arttıracağım. Ben şimdi öreceğim. Ördükten sonra kaç sıra ördüğümü ve ölçüsünün ne olduğunu göstereceğim size. Sıranız bittiğinde bir zincir çekin. Daha sonra bir sonraki sıraya çıkıp her sık iğnenize birer kere batarak tabanınızı örmeye devam edin. Evet arkadaşlar, şimdi şu anda toplamda 11 sıra ördüm 20 sık iğnemi. Şimdi etrafına bir sıra sık iğne döneceğim. Ondan sonra da ölçüsüne bakacağız. En son sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Artık şöyle geriye dönmüyorum. Yana devam ediyorum. Her sıraya birer tane batacağım. Şimdi ilk sırama battım, bir sık iğne. İkinci sıraya sıra atlamamaya dikkat ediyorum. Bakın böyle. Her sıraya batıyorum. 9. sıraya battım. 10. sıraya battım. Bakın 11. sıraya geldim. 11. sıraya geldiğimde bu sonuncuya 1,
2, 3 tane batıyorum. Sonra dönmüş oluyorum. Yine her sık iğneme birer tane sık iğne yapıyorum. Ta ki diğer köşeye kadar. O köşeye geldiğimde yine orada 3 tane sık iğne yapacağım. Şöyle. Yine bakın sıra sonuna geldim. Sonuncuya 1, 2, 3. Her köşede 3 tane sık iğne yapacağım ki köşeleşme oluşturayım. Tam böyle bir dikdörtgen parçam olsun. Köşelerde toparlanma olmasın. Diğer kısımlar aynı. Hep sıraları atlamadan birer tane sık iğne. Bakın burada da köşeye geldim, yani sıra sonuna. 1, yine 2 ve 3. Sonra diğer sık iğnelere gelmiş oldum. Bu benim son kenarım. Birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bu sıra bittikten sonra taban bitiyor. Gövdeye, modele çıkacağız. Bakın. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda ilk yaptığım, sıraya başlarken yaptığım sık iğne var arkadaşlar. Evet. Buraya yine 3 tane, bakın ilk başladığım sık iğnem. Buraya yine 3 tane yapacağım. O yüzden 2 tane batıyorum. Başlarken de bir tane yapmıştım. 3 tane yapmış oluyorum. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıp ip alıp çıkarıyorum. Bakın şurayı göstereyim. Şimdi sıra sonuna geldim. Başlarken yaptığım sık iğne bu. Aynı yere batıyorum. Bir tane daha 2. İlk yaptığım sırayla birlikte burası da 3 olmuş oluyor. İlk yaptığım sık iğne ile birlikte. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine şimdi batıp, neden batamadım sana ben? İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiyorum. Yani ilmek kaydırma yaptım. Sıramı kapattım. Şimdi bakalım bu tabanın ölçüsü ne oldu? Bakın şöyle 18, neredeyse 19 santim. 19 santim. Şöyle de 11 santim. Şöyle bursu tutuyorum arkadaşlar. Bursunu bakın ortaya koyduğumda şuralarda paylar kalıyor. Kadife ipten ördüğüm için kalın bir ip ve popcorn olacağı için şurayı sıfırlamıyorum. Yani normalde her zaman içini tamamen kaplayacak şekilde yapıyordum. Ama bunda ip kalın, öreceğimiz model de bombeli. O yüzden yanlardan bir şeyi olacak zaten. Ekstra bir dökümü olacak. Tabanı tamamen yaparsam çok büyük olur alt taban. Üst tabanı kötü durur. O yüzden bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde yaptım. Buralardan neredeyse birer sıralık pay kalmış oluyor. Şimdi tabanımız hazır. Artık modelimizi örmeye başlayabiliriz. Popcorn'u bilenler rahatlıkla örecekler. Bilmeyenler beni dikkatli takip ederlerse sıkıntısız örebilirler. Bir zincir çekiyorum. Hemen ilk sırama başlıyorum. İlk bir sık iğnemi ördüm. Yanındaki 2, ikinci sık iğnemi ördüm. Üçüncü sık iğneye popcorn yapacağım. Tığıma ip doladım. Sık iğneye battım. İp alıp çıkardım. 3 ilmek var. Tığıma ip alıyorum. İlk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Kalanlar bekliyor. Tığa ip aldım. Aynı sık iğneye bir daha battım. İp alıp çıkardım. Tığıma ip alıyorum. İlk 2 ilmeği örüyorum. Kalanlar bekliyor. Tığıma ip doluyorum. Aynı sık iğneyi 3. kere ve son kere batmış oluyorum. İp alıp çıkarıyorum. Tığıma ip alıp önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyorum. Toplamda 4 ilmek kaldı.
Tığıma ip alıp bu 4 ilmeği tek seferde tığdan çıkarıyorum ve popcornum oluşuyor. Daha sonra hemen yanındaki sık iğne bir tane sık iğne, sonrakine bir tane sık iğne. 2 sık iğne bir popcorn, 2 sık iğne bir popcorn şeklinde böyle dört bir tarafını döneceğiz. Artık böyle köşelerde de arttırma yapmayacağım. Hadi popcornu bir daha yapalım. Tığımıza ip doladık. Sık iğnemize battık. İp alıp çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. Kalan 2 ilmek bekliyor. Tığımıza ip doladık. Aynı sık iğneye ikinci kere battık. İp alıp çıkardık. 4 ilmek var. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. 3 ilmek bekliyor. Tığa ip doladık. Aynı sık iğneye son kere, üçüncü kere battık. İp alıp çıkardık. Şu anda bakın 5 tane ilmek var. Tığımıza ip aldık. Önce ilk 2 ilmeği çıkardık. 4 tane ilmek kaldı. Sığa ip aldık ve 4 ilmeği tek seferde tığdan çıkardık. Popcornumuz oluştu. Sonraki sık iğneye bir tane sık iğne. Bir sonraki sık iğneye bir tane sık iğne. Yan yana 2 sık iğnemizi ördük. Ve yine popcorn. Bakın bu şekilde. Sonra yine bir, yanındaki 2. 2 sık iğne bir popcorn şeklinde tekrar edeceğiz sıramızı. Ben şimdi dört bir tarafını döneceğim arkadaşlar dediğim gibi. Tekrar böyle uzun uzadıya anlatmayacağım çünkü hep aynı işlemler. Popcorn'u yapıyorum. Sonraki 2 sık iğneyi örüyorum. Tekrar popcorn. Aynı sık iğnenin içine 3 kere batarak yapıyorum popcorn'u. Sonra tekrar 2 sık iğne. Ve bakın köşeyi de görmüş oldunuz. Hiçbir arttırma yapmadım. Artık dediğim gibi arttırma yok. Bir popcorn, 2 sık iğne. Bakın diğer köşeye geldim. Ekstra bir işlem yok. Aynı sıralamayı takip edip örüyorum. Bir popcorn, 2 sık iğne sıralamasını tekrar ede dört bir tarafında tabanın dönelim. Sonra ikinci sıra ve üçüncü sırayı da göstereyim size. Bakın sıra sonuna geldim. Dört bir tarafını ördüm ve sıra sonuna geldim. Sonuncuya popcornumu yapıyorum. Ve şuraya ilmek belirci takabilirsiniz karıştırmayın diye. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum ve ilk sıram bitti. Bir sıra popcorn sırası, bir sıra sık iğne sırası yapacağız. Bu sıramız yani ikinci sıramız sık iğne sırası. Bir zincir çekiyoruz. Her sık iğneme batıp birer tane sık iğne yapıyorum. Popcornun üstüne geldiğimde de bakın ilmeklere atlamadan batmam gerekiyor. Bakın popcornun bir ilmeği şöyle çok uzunca bir ilmek. Hemen ona batıyorum. Sık iğne. Sonra aradaki 2 tane sık iğnem var. Onlara batıyorum birer tane sık iğne. Popcorn'a geldim. Sık iğne.
Aradaki 2 sık iğneye birer tane sık iğne. Popcorn'un tepesindeki ilmeğimiz uzun ilmek. Onu asla atlamıyoruz. Bir sık iğne. Aradaki sık iğneleri de örüyoruz. Sık iğne sıranızda sık iğne sayınızı sayın ve bir yere not edin. Her sırada aynı sayı olması gerekiyor. Eğer aynı sayıdan eksik ya da fazla yaparsanız çantanızın formu bozuk olur. O yüzden ilmeklerinizi sayarak ilerleyin arkadaşlar. Bir popcorn'un tepesindeki ilmeğe batıyorum. Sonra arada zaten 2 sık iğne var. Birer kere batıp onları da örmüş oluyorum. Bakın, popcorn'un tepesindeki ilmek bu. Zaten görünüyor. Sonraki aradaki 2 sık iğnenin ilmeği de bu. Bu sırayı bitirdikten sonra yine popcorn sırası yapacağım. Böylece çantam ne kadar yüksekliğe gelsin istiyorsam o kadar öreceğim arkadaşlar. Çok basit ama çok güzel bir çanta oluyor. Dediğim gibi sadece dikkat etmem gereken sık iğne sırasında ilmeklerimi saymak. Bakın, popcorn'un üstündeki sık iğne. Sonra aradaki 2 sık iğne. 1, 2. Popcorn. Sonra 1, 2. Şimdi böyle ikinci sırayı da örerek bitirelim. İlmek atlıyordum az kalsın. Evet. Bakın, en sonuncu popcorn'du. Popcorn tepesine battım sık iğnesini. Şu aradaki bakın ilmek sırayı kapatırken yapmış olduğumuz ilmek. Bu bir sık iğne değil. Bunu da şaşırıp üstüne sık iğne batmayın. Sıra kapatırken oluşan ilmeğimiz bu. Bizim ilmek kaydırma olarak yaptığımız. Yani şu an gene yapacağız bakın. İlk yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Çıkardığımız ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyoruz. Üstüne bir tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi 2 tane sık iğnemiz var. 2 sık iğne bir popcorn, 2 sık iğne bir popcorn yapıyoruz. Ama ben popcornlar böyle direkt aynı sırada, aynı hizada gitsin istemiyorum. Üst üste denk gelsin istemiyorum. O yüzden bu sıraya popcornla başlayacağım. Bundan sonraki popcorn sırasında da ilk sırada yaptığım gibi 2 tane sık iğne ile başlayacağım. Bir popcorn sırasında 2 sık iğne yapacağım. 2 sık iğne yapıp sonra popcorn yapacağım. Şu anki mesela diğer sonraki popcorn sırasında direkt popcorn'a başlayacağım ki şöyle aralara denk gelsin, dağınık olsun, böyle üst üste sıra gibi dizilmesin popcornlar. Bir zincir çektim, tığa ip doladım. Nasıl yapıyorduk popcornumuzu? Sık iğnemize ip doluyoruz, sık iğnemize batıyoruz, ip alıp çıkarıyoruz. Tığımıza ip alıp önce ilk 2 ilmeği örüyoruz, kalan 2 ilmeği bekletiyoruz. Tığa ip doluyoruz, aynı sık iğneye batıyoruz, ip alıp çıkarıyoruz. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkarıyoruz. Kalan 3 ilmeği bekletiyoruz. Tığa ip doluyoruz. Aynı sık iğneye batıyoruz. İp alıp çıkarıyoruz. Önce ilk 2 ilmeği örüyoruz. Kalan 4 ilmek tek seferde tığımızdan çıkarıyoruz. Sonra 1 ve 2 sık iğne örüyoruz. Sonra tekrar popcorn. Tığa ip doladık. Sık iğneye battık. İp alıp çıkardık. 3 ilmek var. Önce ilk 2 ilmeği tığdan çıkardık. Kalan 2'yi beklettik. Tığa ip doladık.
Sık iğneye battık, ip alıp çıkardık. 4 ilmek var. Önce 2 ilmeği tığdan çıkardık. 3 ilmek kaldı. Tığa ip doladık. Son kez battık, ip alıp çıkardık. Önce 2 ilmeği tığdan çıkardık. 4 ilmek kaldı. Tığa ip alıp 4 ilmeği tığdan çıkardığımızda popcornumuz oluşmuş oldu. Sonra 2 tane sık iğne ördük. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi istediğimiz yüksekliğe gelene kadar örelim. Bir sıra dediğim gibi popcorn sırası yapalım. Bir sıra sık iğne sırası. Bir sıra popcorn, bir sıra sık iğne sırası şeklinde devam edelim. Popcorn sıralarına dediğim gibi geldiğimizde bakın bundan sonraki bir sıra sık iğne. Üstüne yine popcorn sırası gelecek ya, hemen popcorn'a başlamayacağım. 2 sık iğne bir popcorn yapacağım ki araya denk gelsin. Bakın böyle. Gördüğünüz gibi bakın popcornlar aralara denk geldi. Dağınık olsun dediğim gibi. Şimdi örelim, sonrasında yine birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ben ördüm. Şimdi bakalım ölçüsü ne oldu? Önce popcornları sayayım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 popcorn sıram var. Popcorn sıram bittikten sonra sık iğne sıramı da yaptım. Şimdi ölçeceğim. Şöyle tutayım. Ölçü olarak ne oldu? Tam zaten popcorn sırasıyla başlamıştık biliyorsunuz. Tam oradan ölçüyorum. Bakın tam 20 santim denk geldi. 20 santimlik uzunlukta oldu. Böyle enine de bir bakalım. Eni nedir? Şöyle eni de 31 santim. 30 santim. 30-31 santim gibi bir rakam oluyor eni de. Şimdi bursa birleştirme kısmına geldik. Çantayı sık iğne yardımıyla bu sefer bursa birleştireceğim. İp kalın olduğu için sarmayla uğraşmayacağım. Şimdi önce bir tane zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Daha sonra şöyle 1-2 sıra içeriden yürütüyorum. Tam tamına 1,5 yumak ip bu ölçülere ideal arkadaşlar, yeterli oluyor. Ben malzemelerimi aldığım yeri videonun açıklama kısmına yine ekleyeceğim. Şöyle birkaç sıra yürüttüm. Şimdi şöyle katlayayım. Tam ortalamaya çalışacağım kenarları. Şimdi tam ortalayıp yanlara iğne takacağım. Evet, bakın yanlardan iğne taktım. Şu yanlara iğne taktığım yerler şu vidalı kısımlara denk gelecek arkadaşlar. Şimdi ipi alıyorum tekrar. Bursu da alıyorum. Şöyle. İğneyi taktığım yere bakın bursun vida kısmını denk getiriyorum. İğneyi taktığım yer yanında bir tane sık iğne, ikisini atladım. Üçüncü iğne dahil, iğneyi taktığım sık iğne dahil, üçüncü sık iğneye şöyle, evet, battım. Şimdi ipi aldım, battığım yerden çıkardım. Daha sonra bursu tam denk getiriyorum ve çıkardığım ilmeğin içinden ipi geçiriyorum. Önce buraya ipi sabitledim şu anda. Şu küçük ipi de arada öreceğim. Bunu da gizlemiş olacağım. Şimdi bu sık iğneye bir daha batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. 2 ilmeğim var. 2 ilmeği tığdan geçiriyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Şu değiyor, ses çıkarıyor. Şöyle. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. İp alıp çıkarıyorum. Bakın tığda bir tane ilmek var. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Şu küçük parçayı da alıyorum dediğim gibi. Battığım yerden ip alıp çıkarıyorum. 2 ilmek tığa ip alıyorum. 2 ilmeği tek seferde, yani sık iğne. Aynı sık iğneye bir kere daha batıyorum. Bir daha sık iğne. Her sık iğneye çifter batacağım. Şuradaki şu ip yoğunluğu olsun istiyorum. Demir görünsün istemiyorum. Bakın sık iğneye battım. İp aldım, çıkardım.
Sonra ip alıp 2 ilmeği tek seferde tığdan çıkardım. Sık iğneye battım, ip alıp çıkardım. Tığımı ip aldım, 2 ilmeği tığdan tek seferde çıkardım. 2 defa şuradaki sık iğneleri 2'şer defa batıyorum. Çifter batıyorum. Ta ki şu iğneye geleceğim. Diğer taktığım iğnenin olduğu yere iğne dahil yanındaki 3. sık iğneye batıp bitireceğim. Yani şurada toplamda 3 tane sık iğne batmadan bırakacağım. Hemen devam ediyorum. Bakalım buraya kaç kere batmışım? Bir kere. Şimdi aynı yere batıyorum. 2. sık iğne. Bir sonrakine battım, ip alıp çıkardım. Sık iğnemi yaptım. Bakın. Tek yaptığım işlem sık iğne yapmak. Başka hiçbir işlem yapmıyorum. Değme de ses çıkmasın. Şimdi tığda bir ilmek var. Sık iğneye battım, ip alıp çıkardım. 2 ilmek, tığ ip aldım. İkisini tek seferde çıkardım. Tığda bir ilmek var. Aynı sık iğneye battım, ip alıp çıkardım. 2 ilmek, tığ ip aldım. İkisini tek seferde. Her sık iğneye 2'şer tane sık iğne yaparak bursa ördüğüm çantayı sabitliyorum arkadaşlar. Evet, bakın iğneyi taktığım yere geldim. Şimdi iğneyi taktığım yere batmayacağım. Yanındaki sık iğneye de batmayacağım. Şimdi iğneyi artık buradan çıkarıyorum. Şimdi buradaki 3 tane sık iğneye ilmek kaydırma yapacağım. Hemen batıyorum ilkine, ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. İkinciye batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum. 3. sık iğneye batıyorum, ip alıp çıkarıyorum. Çıkardığım ilmeği tığdaki diğer ilmeğin içinden geçiriyorum ve bu 3 tane sık iğneye ilmek kaydırma yapmış oldum ve böylelikle bursun diğer kısmına geldim. Şimdi 4. sık iğneye batıyorum. İp alıp çıkarıyorum ve yine sık iğne yaparak bursa sarmaya devam ediyorum. Burayı da aynı şekilde her sık iğneye 2'şer kere batarak saracağım. Bu iğne taktığım yere geldiğimde yine bu 3 tane kısma ilmek kaydırma yapıp ipi keseceğim. Şimdi buraları da öreyim ve gelelim. Evet, bakın burada da birleştirerek geldim. Şimdi artık iğneyi çıkaracağım. Bu iğneyle de işimiz bitti. Şöyle tikleyeyim görünsün. Şöyle bakın, son 3 tane sık iğnem. Hemen batıp sık iğnelere diğer tarafta yaptığım gibi ilmek kaydırma yapıyorum. İlkine yaptım. İkinciye yaptım. Üçüncüye yaptım. Şimdi bir zincir çekelim. Keselim artık. İpi kestim. Şöyle bu ipi de içeriye alacağım. İçeride düğümleyeceğim. Şimdi çantamızın bitmiş haline bakalım. Ve bakın çantam bitti. Şu an tamamen hazır. Size dediğim gibi efsane güzel bir çanta oluyor. İçine astarlayın. Dilediğinizde atın makineye yıkayın. Hiç de bir şey olmaz.
Çok güzel bir çanta oluyor arkadaşlar. Çok sevimli bir çanta oluyor. Evet, son halinde şöyle göstermiş olayım. Efsane pratik, çok güzel ve çok kullanışlı bir çanta oluyor. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenip yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.